In my restless dreams, I see that town. Silent Hill. You promised you'd take me there again someday. But you never did. Well, I'm alone there now. In our special place. Waiting for you. I got a letter. The name on the envelope said Mary. My wife's name. It's ridiculous. Couldn't possibly be true. That's what I keep telling myself. Mary died of that damn disease 3 years ago. So then why am I looking for her? Our special place. What could she mean? This whole town was our special place. Could Mary really be here? Is she really alive? Waiting for me? Christoph Gans'ın Silent Hill 2'den esinlenerek çekmiş olduğu filmi Silent Hill Return'a geldik. Bakalım ne umduk, ne bulacağız. Görüşmek üzere. James, so much time has passed. Something's happened. Please come back to our place. Love, Mary. Hello? Can anyone hear me? You're not from here, are you? I'm looking for someone. Everyone got sick in Silent Hill. You really never heard about any of this? James. We have to get to her before it's too late. You did it, didn't you, Jimmy? You woke him up. All that darkness, you can't give it away. Where is she? No one said it would be easy. What you're doing, it won't be enough to save her. You don't know what kind of hell you have to face. Mary. They keep telling me to move on. No matter what it takes, I won't let go. Konami şirketinin Silent Hill 2'yi 2001'de piyasaya sürmesinden bu yana köprünün altından epey sular geçti. 25 senede seriye birçok halka eklendi ve toplamda 2 adet sinema filmi çekildi. Geçen zamana doğru orantılı bakıldığında bu çok yetersiz görülmüş olmalı ki serinin sevenleri veya hayranları tarafından birçok kısa film yapılmaya çalışıldı.
2006'daki ilk filmde analiz ve sentezini yapacak olduğumuz 3. filmi gibi Christoph Gans tarafından çekilmiş ve 2006 senesinde de eleştirmen ve izleyenler tarafından adeta yerden yere vurulmuş. Ancak 6 sene sonra Silent Hill Revelation gösterime girince bu sefer aynı güruh ilk film meğerse başyapıtmış abi türünden değerlendirmelerde bulunmuşlardı. Naçizane şu anda da yerden yere vurulmakta olan 3. film ve Christoph Gans'ın daha sonradan hakkının iade edileceğini tahmin ediyoruz. Çünkü Gans çektiği ilk filmde de bu durumu yaşamıştı. Silent Hill serisine hiç bulaşmamış olanlar için Silent Hill nedir? Kısa bir tarif yapılacak olsa, zamanında var olmuş bir kasaba, ancak bu kasabanın eşrafı veya ileri gelenleri ve onlara tabi olan toplumun satanizm ve haliyle büyücülük tutkuları sebebiyle kasaba en sonunda belasını bulmuş, cayır cayır yanmış, kül olmuş, içindeki birçok insanla birlikte haritadan silinmiş. Tüm bunlar olurken kurunun yanında yaş da yanar misali, bu satanist okültist kasabalıların kendi içlerinden veya dışarıdan gelen tırnak içerisinde kurbanları diyebileceğimiz insanlar da olmuş. İşte Silent Hill serüveninin omurgasını tam da bu, yani kurban diyebileceğiniz insanlar oluşturuyor. Bunların intikam veya hesaplaşma denebilecek hikayeleri. Silent Hill yanıp kül olmuştur ancak ister paralel evren deyin, ister alternatif bir gerçeklik deyin, oralarda bir yerlerdedir, var olmaya devam etmektedir. James Sunderland'in hikayesi de bunlardan bir tanesi. Seneler evvel ölmüş karısını, ki biz bu kelimeyi tercih edelim çünkü maalesef filmin negatif yönlerinin başlarında gelen bir durum olarak James ile Mary oyun serisindekinin aksine evli bir çift olarak değil, uzatmalı sevgili olarak gösterilmiş. Hollywood'u da elinde bulunduran anti-aile satanist odakların senaryoda parmaklarının olmaması elbette düşünülemezdi. James Sunderland seneler evvel ölmüş karısını alkolle sarhoş olarak unutmaya çalışan, daha doğrusu karısının ölümünden kendisini mesul tuttuğu için suçluluk hissini alkolle yenmeye çalışan ezik ruhlu gavur bir ressam. Oyun serisindeki devlet memuru tipinin aksine yönetmenimiz filmde daha rock'n'roll style görünümlü bir karakter olarak kurgulamış James'i. James yine çok içkili olduğu bir gece evine dönünce yerde bir zarf görür. Açtığında ise mektubun ölen karısından geldiğini görür. Ona ihtiyacı olduğunu söylemektedir ve evlerine, yani Silent Hill'deki evlerine çağırmaktadır. James yağmur çamur dinlemez, 250 promil alkollü olduğuna bakmaz, Mustang'ine atladığı gibi gece vakti Silent Hill'e doğru yola çıkar. Fakat o da ne? Silent Hill'e giden karayolu üzerindeki tünele vardığında tünelin bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle kapalı olduğunu görür. Tabii burada şunu görüyoruz. Silent Hill dediğimiz kasaba artık ecinli bir kasaba, yani metafizik nitelikte bir kasaba olduğu için oraya sıradan bir giriş yapmak pek mümkün değildir. Ya oranın mezarlığında veya hastanesinde uyanacaksınız veya trafik kazası yapacaksınız veya James gibi arabanızı bırakıp tali bir yoldan gideceksiniz. James de tali bir yola sapar, alkol ve uykusuzluğun da etkisiyle yağmur dinene kadar kasabaya birkaç mil ötede bir yere park edip sabahı bekler. Sabah olunca Silent Hill 2'nin o efsane kült olmuş park yerinde gözünü açar. Arabasından yavaşça çıkar ve kasabaya bir bakış atar. Oyun serisindeki James karakteri kullandığı araç ile çok uyumluydu. Filmdeki de gayet uyumlu olmuş. Bu da Gans'ın ve sanat yönetmeninin bir diğer başarısıdır diyebiliriz. Sonra yan taraftaki yine o efsane helaya girer, milletin öve öve bitiremediği Akira Yamaoka'nın enstrümantal yetenekleri bu sahnelerde çok belirgindi. Bu efsane helanın yıkıklığı, pisliği, hatta James musluğu açmaya çalıştığında lavabodan su bile gelmemesi tam bir Silent Hill klasiğidir. Aslında Silent Hill'in o necisliğini ve kokuşukluğunu daha baştan çok başarılı temsil etmektedir. Derken kasabanın haritasını görürüz. Bu haritayı kadraja vermek o kadar güzel bir iş olmuş ki aslında oyuna has olan ve oyunda işe yarayacak bir haritayı yönetmen istese hiç koymaya da bilirdi. Çok estetik, çok güzel olmuş. Aferin lan Christoph'cuğum diyoruz.
Arabayla yola devam edemeyeceğinin farkında olan James, arabasını kumandasıyla kilitler ve yaya bir şekilde kasabanın merkezine doğru yola çıkar. Patika yoldan ilerler. Oyun serisinde de o yol konsepti çok başarılıdır. Hafif sis bulutu içinde ilerlersiniz. Şimdi bir şey çıkacak ya da sağdan soldan bir şey toplayacak mıyım acaba diye armut gibi bakına bakına ilerlersiniz. Ancak hiçbir şey yoktur ve sadece ilerlersiniz. Ucuz korku veya korkutmalar yoktur. Silent Hill o bilinmezliğine ve gizemine yavaş yavaş sindire sindire çeker. James, Silent Hill asri mezarlığına varır. Angela ile ilk kez burada karşılaşır. Angela onu kasabaya gitmemesi konusunda ikaz eder. Ancak James kararlıdır. Bu sahnede Angela bir Undertaker gibi çalışmaktadır. James ona biraz yardım eder ve sonra tekrar yola koyulur. Kasabaya giriş için hoş geldiniz tabelasının oradan geçecektir elbette. Tabelanın şeklinden tutun yazı karakterlerine, hatta aydınlatmasına kadar Silent Hill hayranları için tam bir sanat eseridir, tam bir klasiktir. Şu tabelaya bakar mısınız? Bir Silent Hill müdavimi için şu tabelanın bir kopyasını yaptırıp hanesine koymaması için hiçbir sebep yok hakikaten. Yalnız şu kasabanın sizi bekleyen bol sisli ve ıssız atmosferine bakınca da kasaba girişinden gerisin geriye dönmemek için fırıncı küreği gibi yürek gerekir diyesi geliyor insanın. Ancak unutmamak gerekir ki bu kasabaya gelen her insan büyük bir motivasyon ile geldiği için dönmek gibi bir düşünce pek de onlara göre olmuyor. James kasabanın bomboş ve ıssız caddelerinde ilerlemeye başlıyor. Kasaba zamanında yanarak yok olduğu için bir hatırlatma metaforu olarak hala küller yağıyor ve her yer küllerle kaplı. Atmosfer müthiş. İlk filmde de atmosfer müthişti ve mekanlardaki ambiyans. Christoph Gans ve arkadaşları bunda gerçekten çok başarılılar. 10 üzerinden 10 puanı hak ediyorlar. James bir köprü altına yaklaştığında gelen sesler üzerine köprü altına giriyor. Sesler varilin üzerinde bir radyodan geliyor. Hemen yanında bir adam onu ikaz ediyor. Derken cızırtılar başlayınca anlıyoruz ki bir dolap dönecek ve birden o kolsuz, çarpık yürüyüşlü ve karnından asitli bir sıvı püskürten meşhur kasaba sakini geliyor. James başta korksa da kendince ulvi bir gayesi olduğunu mu hatırlıyor nedir? Yandaki tesisattan boruyu söktüğü gibi bir taksici veya minibüsçü hamasetiyle yaratığın üzerine saldırıyor, yaratık çareyi kaçmakta buluyor. Bu tantana sırasında köprü altında yaşayan evsiz amca ruhunu teslim ediyor. James adamın radyosunu yanına alıyor. Çünkü radyo cızırtılarının veya parazitlenmesinin kendisine yaklaşan bir takım tehlikeleri haber verdiğini anlıyor veya tahmin ediyor. Çok zaman geçmiyor, hava kararmaya başlarken o meşhur korkunçlu siren çalmaya başlıyor. Serinin Japon menşeli olduğunu hesaba katarsak, buradaki korkunçlu ikaz sireninin 1945 2. Dünya Savaşı'na bir gönderme olduğunu düşünebilir miyiz? Araştırma veya malumatı olanları yorum kısmına bekliyoruz. Eğer menşeini bilmeseydik bu sirenin veya borazanın bazı din mensuplarının ibadete çağırma yöntemiyle veya kıyametin koptuğunu ilan edecek olan surun üflenmesi hadisesiyle irtibatı olup olmadığını da sorgulayabilirdik. Değerlendirmeyi bu noktada sizlere bırakıyoruz. Sirenin acı acı çalması ve mavimsi ortamın kızıla dönüp atmosferin ürkütücü bir hal alması ile birlikte James şaşırıyor ve korkuyor. Çünkü kasaba iyice alışılmadık bir hale bürünüyor. Sağdan soldan değişik mahlukatın ve böcüklerin ortaya çıkmasıyla James Sunderland adeta 100 metre 8 saniyede koşuyor. Koskoca kasaba oynamaya başlayınca gömleği cekete dönüşen amca gibi sirenlerle birlikte bambaşka bir kılığa bürünüyor. James nihayet eski evlerinin olduğu apartmanı buluyor, binaya giriyor, dehşetül vahşet o ambiyans içerisinde yaşadıkları kata çıkmak isteyince o da ne? O kat kapalı. Arkasını bir dönüyor, o da ne? Angela, yani mezarlıkta konuştuğu kadın. Allah belanı vermeye kadın, destursuz çıkıyorsun her yerden diyecek neredeyse ama demiyor. Kadın geçmişine dair bir şeyler anlatıyor. James hem üzülüyor hem korkuyor. Bu arada James'i oynayan Jeremy Irvine'in aktörlüğü maalesef böyle bir yapım için çok yetersiz.
Bunu da belirtmemiz gerekiyor. James başka bir odaya giriyor. Evlerinin alt katında bir daire burası. Evde video kasetler gözüne çarpıyor. Onları video çalara koyup izleyecek. Fakat video kasetlerin üzerindeki tarihlere baktığımızda o tarihlerde artık neredeyse video kasete bir şey kaydetmek bittiği halde yönetmenin 2017 tarihli hatıraları VHS kasetler üzerinden yansıtmak istemesini serinin nostaljik havasına bir saygı veya retro ruhunun cazibesinden ötürü mü yapmış olabileceğini tam kestiremedik. Bunun gözden kaçan bir acemilik olma ihtimali ise zor gibi görünüyor. Doğrusunu Allah bilir. James karısını kastederek onu yakınlarda hissediyorum diyor. Balkona çıktığında kendisi göremese de sahiden de izleyici yukarı katta bir kadın silüeti görüyor bu sahnede. Bu sahne ise ulaşılmazlık duygusunu vermekte başarılı bir sekanstı. Derken dairelerden birinde bir ses duyuyor. İçeri girip bir bakıyor ki helaya kusmakta olan bir adam. James ile kısa konuşmalarından onun da bu kasabada hiç hoş olmayan bir mazisi bulunduğunu anlıyoruz. Bu adam Silent Hill 2'deki Eddie Dombrowski. Birlikten kuvvet doğar hesabı beraberce daireden çıkıyorlar. Koridoru dönünce parmaklıklar arkasındaki Laura ile tanışıyorlar. Daha sonraları açığa çıkacak ki bu Laura denen kızı babası demir parmaklıklı bir hücrede tutuyormuş cezalandırmak için. James kıza üzülüyor, gel bizimle diyor. Bir yandan güçlü bir ayak sesi ve metal gıcırtısı yaklaşıyor. Üçü de bir tehlikenin yaklaştığını anlıyor. James kıza gel çabuk gidelim diyor. Eddie bu iyi bir fikir değil. Yani kızı almayalım diyor. James seslerin iyice yaklaşması üzerine Laura'ya son bir gayretle ağzına tükürdüğümün beyinsizi gelsene gibisinden bağırıyor. Fakat kız hücredeki ufak bir gediğe girip kaybolunca Eddie James'e tam bir gerizekalısın mealinde bir şey söyleyip topukluyor. James tehlikenin ne olduğunu Laura ve Eddie gibi idrak edemediği için kala kalıyor ve o da ne? Pyramid Head bütün haşmetiyle belirip birden James'e hamle yapıyor. Muhtemeldir ki James 250 gram bırakıyor ve yere düşüyor. Sonra hemen toparlanıp kaçmaya başlayacak ve tabii ki akıllıca olanı bu. Çünkü o demir parmaklıklar efsanevi Pyramid Head'i durdurmaya yetmeyecek. James Sunderland'in Pyramid Head ile bir yüzleşme sahnesi var. Yani saklandığı dolapta onu buluyor, dolabı açıyor ve o devasa kılıcı ile zarar vermek yerine ona kafasını yaklaştırıp bakıyor, inceliyor. Oyun serisinde Pyramid Head, James'in avatarı iken filmde Laura'nın veya Mary'nin babasının avatarı olabilir mi? Çünkü Laura'nın hücresinin arkasından çıkıyor. Yani onun bir gardiyanı formunda. Üstelik oyun serisindekinin aksine filmdeki James'in hormonal açıdan veya cinsi dürtülerinin baskılanması gibi bir senaryo söz konusu değil. Oyun serisinde James'in teaddüt-i zevcat müessesesi işletilememesinden ötürü bir çıkmaz içerisine girmesi, yani karısının uzun süre yatalak olmasından ötürü tabii ki karısını terk edemez, vicdani olarak terk etmeyi de kendisine yediremiyor. Fakat başka bir hanımla da tabii ki evlenemiyor. Bu müesseseyi Pavlos'un uydurmuş olduğu Katolik Hristiyanlık dini tabii batıya kapatıyor. Ancak zina perdelerini sonuna kadar açmış oluyorlar böylece elbette. Bu tabii apayrı bir mesele. Belki ayrıca işlenmesi gerekir. Yani Silent Hill 2 serisinde aslında o noktada yani karısı Mary'yi öldürmesi haricindeki hisleri yönünden epey bir saldırılmıştı. Halbuki su içmek veya yemek yemek gibi cinsi dürtülerin izalesi ihtiyacı da insani temel bir ihtiyaç. Fakat bunun önüne geçen modern dünyanın nikah veya izdivaç anlayışıdır. Bunu da böylece kısaca bir parantez içerisinde belirtmiş olalım. Belki bununla alakalı daha sonralar ayrı bir kayıt hazırlarız. Son olarak da Mary'nin babasının varisleri Mary James ile yaşarken de tıpkı Pyramid Head'in dolabı açtıktan sonra James'e bakma metaforu gibi onu izlemekle yetinmişler. Bir günde çıkıp buradan defol git veya gel bizim okültist cemaatimize katıl dememişler. Babası veya babasının kurduğu bu yapılanma James'i izlemekle yetinmiş, ona herhangi bir davet ya da taarruzda bulunmamışlardır.
Guns'ın piramit head'i bir yere konumlandırmakta, kafasının karışık olduğu veya tutarsız olduğu maalesef 2006'da çektiği ilk filmde de kendini göstermişti. Bu filmde de benzer bir kafa karışıklığı veya bilinçli bir karmaşa yaratmayı görmekteyiz. Hele şu piramit kafa daha da gizemli, anlaşılması zor bir figür olsun zihniyetiyle de hareket edilmiş olması muhtemel elbette. Derken Silent ile sabah sükuneti geldiği bir zamanda James bir dairede tekrar Angela ile karşılaşır. Angela'nın elindeki bıçakla James'i kendisine yaklaştırmak istememesinden maziye dair daha başka kötü hatıralarının tetiklenmiş olabileceğini anlıyoruz. James kadını sakinleştirmeye çalışır ama pek mümkün olmaz. James dışarı caddeye çıktığında Laura ile karşılaşır tekrar. "O duvarın üstüne nasıl çıktın?" gibi manasız bir sual yöneltir. "Be adam, affedersin, eşek kadar kız, boyu neredeyse sen kadar, niye çıkamasın oraya?" Elbette bu cümleyi senaryodan çıkarmamaları şöyle bir komikliğe sebep olmuş. Oyun serisindeki Laura nispeten yaşça daha küçük bir kız ve James'in bu soruyu ona sorması hayatın akışına ters değildi. Ancak belki de Christoph Gans film setindeki malum zorluklardan ötürü 10-11 yaşlarında görünen bir kızla çalışmak istememiş olabilir. Sebep her ne olursa olsun filmdeki Laura'nın büyük görünmesi çok göze batıyor. Laura'nın James'in karısı Mary'nin ismini zikretmesinden sonra James'in "onun yerini bana söylemelisin" baskısıyla bir kaçma kovalama başlıyor. Laura kaçıyor, James kovalıyor, Laura kaçıyor, bir labirente giriyor, James kendisini bir labirentte buluyor. James'in yolunu bulma çabası içerisindeyken kullanılan bu labirent metaforu da çok yerinde ve başarılı gerçekten. Tam bu labirentte mahsur kaldık, çocuğu da kaybettik, babayı bulduk derken James bir kadını buluyor. Daha doğrusu kadın onu takip etmekte olduğunu James'e söyleyecek. Tam bu noktada bir parantezi açmamız lazım. Bu sahneye kadar ki bol miktarda flashbacklerden, bol miktarda diyoruz çünkü flashbacklerin %80'i James ve Mary'nin fanfini ve öpüşme sahneleri. Peki bu sahnelere bu kadar gerek var mıydı? Oyun serilerindeki gibi James ve Mary'yi karı koca olarak tanımlasalardı elbette hayır. Çünkü 7'den 70'e herkes karı koca olmanın manasını 3 aşağı 5 yukarı bilir. Ancak Hollywood terör örgütü boş durur mu? Elbette durmaz. Hollywood terör örgütü efendilerine sadık bir terör örgütü olduğu için anti-aile felsefeli, bol feminizm, bol LGBT ve diğer küreci sapkınlık ideolojilerini film senaryolarına dahil etmekle vazifelidirler. Dizi, film ve televizyon programlarının yetmediği yerde kendi güdümlerindeki sömürge ülkelerde çıkarttırdıkları kanunlarla bu felsefe ve ideolojilerini dünyanın en ücra köşelerine kadar yaymayı hedef koyarlar. Yani muhtemelen yönetmen Gans'a bu talimat zorunlu olarak yukarılardan bir yerden emirle geldi ve sırf o öpüşmeli erotik sahneleri hem de birden fazla kereler adamcağız koymak durumunda kaldı. Sırf bu iki kişi birbirini aha bu kadar seviyorlardı, aha bu kadar, aha biraz da siz de bakın bakalım yeterince seviyorlar mıymış birbirlerini, Hanzoluğunda sahneler. Burada yönetmen Gans'ı müdafaa etmemizin sebebi iş tamamen kendisine bırakıldığında o toplara girmeyen ve sevmeyen bir adam olduğunu ilk filmde zaten ispatlamıştı. Üstelik serisi belli olan bu tarz bir film için vaktin bu kadar nakit olduğu, vaktin bu kadar nakitten bile kıymetli olduğu o dakikaları adamcağız niye öyle harcasın? Adam bu kadar yoğun hikayesi olan Silent Hill'i bir film süresinde aktarabilmek için vaktinin ne kadar sınırlı olduğunu da farkındadır muhtemelen. Şimdi rahatsız edici, cıvık flashback sahnelerinden anladığımız kadarıyla Mary'nin sureti bu. Yani Mary'nin sureti bu. James bu kadının sadece saçları ve kıyafeti karısından farklı diye tanımazlıktan geliyor veya soğuk davranıyor ya da hiçbir şaşkınlık belirtisi göstermiyor. Acaba bu Süpermen'i gözlüklü görünce tanıyamayan Daily Planet ofisi çalışanları sendromu mu, yoksa belki de Gans James'in hiç şaşırmadan kayıtsız duruşunun olmasını bilerek istemiştir. Yani bu sarı saçlı kırmızılı kadının her ne kadar yüzü aynı da görünse içten içe James tarafından onun hayal mahsulü başka bir kadın olduğu farkındalığının izleyiciyi geçmesini istemiş olabilir.
Çünkü oyun serisinde biraz şaşkınlık belirtisi vardı James'te. Burada hiç yok. Demek ki içten içe kendi hayal mahsulü olduğunu biliyor. Ya da burada yine bir acemilik söz konusu. Sarı saçlı kadın isminin Maria olduğunu söylüyor. James'e karısı Mary'i bulmasında yardım edeceğini, fakat ölmüş ise bu kasabadan beraber gideceklerinin sözünü almak istiyor. James net bir cevap vermiyor. Derken yola koyuluyorlar. Silent Hill Devlet Hastanesi'ne gidiyorlar. Hastanede hastalar üşümesin diye personel son derece gayretli çalışma içerisinde. James'e çok kollu bir yaratık, büyük ihtimal karısının kadavra formu, saldırıyor ve James gözünü psikoloğunun kliniğinde açıyor. Filmin bu sahneleri James'in karısı Mary'nin ölümünü kabul etmesi için uzun süredir klinik destek aldığını, ancak bunun çok da işe yaramadığını anlatmak için çekilmiş sahneler. Psikolog diyor ki buna, "Bak James, karın öleli şu kadar zaman oldu, bunu artık kabullenmen gerek" tarzında konuşuyor. James de ona, "Hayır, izini buldum onun, hala Silent Hill'de" diyor. Sonra tekrar bir şekilde kendisini Silent Hill'de buluyor. Laura'yı görüyor. Laura, James'in canını yakacak sözler söylüyor. "Mary'i niye yalnız bıraktın?" gibi sözler söylüyor. Üstelik oyunculuğun da çok kötü, bir daha aktörlük filan yapma gibi sözler de deseydi keşke diye iç geçiriyoruz biz de. Her neyse, James ondan tekrar kendisini Mary'e götürmesini istiyor. Kız yine kaçıyor. James yine onu yakalayamıyor. Bir odada Mary'nin izini ararken tekrar sirenler çalıyor. Silent Hill korkunçlu haline dönüyor. Maria James'i buluyor tekrar. "O koridor senin, bu asansör benim" derken katların birinde meşhur Silent Hill Hemşireleri Derneği ile karşılaşıyorlar. İlk filmi çekerken belki daha genç olmasının verdiği dinamizm ile Guns hemşire sahnelerini daha gerilimli ve psikotik vermeyi başarabilmişti. Return'de ise bu tematik sahnedeki gerilimin vasatlığına şahit olmaktayız. James de Maria'da fazla tehlike atlatmadıkları için de olabilir bu sahnedeki vasatlık. Sadece bir hemşire asansörde Maria'yı yaralamayı başarıyor bıçağıyla ve hemşire sekansı James'in eline bir demir alıp hemşireleri Battal Gazi gibi savaşarak, geri püskürterek, sonrasında Maria ile asansörle kaçmaları neticesinde sona eriyor. İndikleri alt katta, ki Maria ile olsun, yalnız olsun, James asansöre her bindiğinde epey süratli şekilde kat sınırı olmaksızın aşağıya doğru iniyor. Oyun serisinde tekrar kuyulara atlamak suretiyle aşağılara iniyordu. Filmdeki bu büyük inişlerin ise asansör vasıtasıyla tercih edildiği görünüyor. Bir kata indiklerinde James Maria'nın yarasını sarıp onu orada bırakıyor. Tekrar buluştuklarında ise James'in Maria'nın bir illüzyon olduğunu haykırarak onu zihninde yok ettiğini görüyoruz. James, Laura ile son kez karşılaşıyor. Karşılıklı kısa bir konuşmadan sonra Laura bu sefer geçmişine dair bazı ipuçları veriyor. Kötü hatıraları var ve bir koridordan geçerek onun Angela'yı son kez görmesini sağlıyor. Bu sahnelerden ve önceki flashbacklerden anlayacağız ki aslında karısı Mary'nin 2 ismi daha var ve aldığı ağır ilaçların tesiriyle James bunları unutmuş. Mary'nin mezar taşı gözünün önüne geliyor, karısı Mary'nin diğer 2 isminin Laura ve Angela olduğunu hatırlıyor. Tabi hayran forumlarında Christopher Guns'ın hikayeye dair bu modifikasyonu biraz mizah veya alay konusu olmuş olsa da bu biraz ergence bir tavır gibi geldi bize. Nitekim burada Guns'ı bu hamlesinden ötürü tebrik etmek gerekir. Çünkü siz Silent Hill 2'yi sinema perdesine aktaracaksınız. 1 saat 40 dakikalık bir süreniz var. Elinizde sadece James'in değil, Laura, Angela ve Eddie'nin hikayeleri de var. Ne yapacaksınız? 6 saatlik film çekemeyeceğinize göre risk alıp bir hamle yapmanız gerekiyor. Tam bu noktada Christoph Gans gayet mantıklı ve ustaca bir hamleyle aslında Laura, Angela ve Mary'nin tek bir kişi olduğu, fakat bu kişinin hayatının farklı dönemlerini yansıttığı modifikasyonunu yapıyor. Gayet de başarılı bir hamle olmuş. Guns'ı tebrik ediyoruz. Çocukluk dönemi Laura, ilk gençlik dönemi Angela ve James ile yaşadığı son dönemi ise Mary ismiyle bize aktarılıyor. Parçaları birleştirmek ise izleyiciye bırakılıyor. Yerlilerinin çoğu satanist babasına tabi olan bir kasaba halkının arasında yaşamak ve büyümek zorunda kalmış bir kadın Mary Crane,
Kendisine tabi olmayan veya sorgulamaya kalkan insanları ise verdiği ağır uyuşturucularla manipüle eden ve kendisine itaatkar kılan bir adamın kızı. Ki zaten erbabının malumu olduğu üzere batıl veya firavun veya şeytani düzenlerin yöneticilerinin ortak özelliği halkı reçeteli reçetesiz ilaç ismi verdikleri afyonlarla ve manevi afyon medya ile uyuşturmak ve kendi batıl düzenlerine itaatkar kılmaktır. Günümüz okullarını bile bu zümreden sayabiliriz. Paganik yapılanmalardaki sapkınlık ve zulümlerin haddi hesabı ve sınırı asla olmaz. Çünkü efendileri iblis bu insanlara yoldan çıktıkça çıkmalarını, haddi aştıkça aşmalarını emreder. İçinde birçok politikacı, medya patronu ve iş adamlarının da adı geçen Epstein skandalı tüm dünyaya bunu bir kez daha ispatlamıştı. Aynı büyük terör örgütlerinin çocukların sıhhatini veya eğitimini düşünüyoruz ayağına kurmuş oldukları teşkilat ve yapılanmaların asıl maksatlarını ise inşallah başka bir kaydımızda ele alacağız. Mary Crane de bu tarz bir yapılanmanın kurbanı olarak çocukluğundan beri hem babası hem ona tabi olan dindaşları tarafından senelerce zorbalığa uğramış, istismar edilmiş ve ağır uyuşturucularla zehirlenmiş. Birkaç defa kasabadan kaçma girişiminin sonucu başarısız olmuş, sonuncusunda ise James Sunderland spastiği yüzünden kasabaya dönmüş ve acıklı sonuna doğru yavaş yavaş gitmiştir. Bize gösterilen flashbacklerin birisinde James'in Mary'nin de dahil olduğu bir satanist ayinini gizlice izlediği ve dehşete kapıldığını görüyoruz. Buna rağmen ne Mary'yi alıp kasabadan götürecek dirayeti olduğunu, ki kasabayı yalnız terk ediyor bir seferinde, ne de Mary'nin James ile birlikte gitme fırsatını net bir şekilde istediğini göremiyoruz. James ve Mary çok rahat kasabadan kaçabilecekleri birçok fırsatı varken dirayetsizlikleri ve konformist tutumları yüzünden başlarına gelenlere müstahak olduklarını maalesef anlıyoruz. Unutmamak gerekir ki bir beldede kötülük dönüp duruyorsa, yani musluk açık bırakılmışsa, o açık musluğu seyredenler de o kötülüğe ortaktırlar. James'in hafızası yerine geldikçe Mary'nin son günlerine yakın kasabaya dönüp onu hastanede bulduğu, Mary'e verilen ağır uyuşturuculardan ötürü artık ölüme doğru giden bir sürece girdiği ve James'ten acılarına son vermesini, yani ötenazi istediğini görüyoruz. Batılılar ötenaziye kendi ölümünü temin etme hakkı diyorlar. Birçoğu da saygı gösteriyor falan filan, ama bu bizim dinimiz İslam'da cinayettir, elbette haramdır. Rabbimiz Maide suresinin 32. ayeti kerimesinde kim bir nefsi ya bir canı bozgunculuk yapmadığı halde veya bir kısasa karşılık olmaksızın öldürürse bütün insanları öldürmüş gibidir buyuruyor. Ve bir kimseyi kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibidir buyuruluyor. Yani bu haksız yere bir kişiyi öldürmekten kasıt elbette kişinin kendi nefsini öldürmesi de buna dahildir. Yani intihar etmesi veya ötenazi istemesi. Çünkü insan kendi nefsinin, yani canının maliki değildir, ancak emanetçisidir ve günü geldiğinde sahibine iade edecektir. Allahü Teala'ya ortak koşmaktan sonraki en büyük suç haksız yere insan öldürmektir. Özne intihar etmiş sayılır. Buna yardım eden kişi de katil olmuştur ve hesap günü Mahkeme-i Kübra'da durumu ağır olacaktır. Anlaşıldığı üzere James Sunderland, Mary'nin ölümünden kendisini sorumlu tutmaktadır demiştik. Gerçekten de onun ölümünden bir değil en az 3 defa sorumludur. İlkinde Mary'nin kasabadan kaçma planını bozdu. İkincisinde satanist şebekeyi fark ettiğinde kolundan tutup götürmedi. Üçüncüsünde ise Mary'yi hastanede kendi elleriyle öldürdü. Görüldüğü üzere bir insan Allah'ın bize hediye etmiş olduğu din olan İslam'a bakmaz, araştırmaz veya ben sadece aklıma, sezgilerime güvenirim diye yaşarsa eninde sonunda doğruyu yanlışı ayırt edemediğini fark edecek. Bunu geç fark ettiğini düşündüğünde ise çareyi yine kendi doğrusunda, yani bencil kararlarıyla bulmaya veya çözmeye çalışacaktır. James Sunderland de tam böyle bir insan tipolojisi aslında. İçinden çıkamadığı buhranlar ve düştüğü melankolide çare olarak aslında seninle birlikte ölmeliydim diyor ve arabasını göle sürerek ölüme gidiyor. Ahiret, kıyamet, hesap günü inancı olmayan, kısacası mümin olmayan hemen her insanda veya müşriklerde gözlemleyebileceğiniz örnek insan tipolojisini Silent Hill 2 veya Return to Silent Hill'de bu şekilde görmüş oluyoruz. Şimdi suçlu aramaya kalkılsa hepsi işin içinde.
iyi insan diyeceğiniz tek bir kişi yok. Her biri hevasına tabi olan gayrimüslim, bencil müstekbirler. İçinizden belki acımak isteyeceğiniz insanlarda en ufak bir hakkı, hakikati, fazileti arama kaygısı ve derdi yok. Kadının erkeği, erkeğin kadını putlaştırması, varsa çocuğunu veya ana babasını. Çünkü bu tip insanlar için yaşanacak yegane yer bu dünya ve yaşanacak maksimum hayat, yaşamakta oldukları yine bu dünya hayatı. Halbuki ahiret hayatı ölümden sonra başlayacaktır ve bir daha ölmek olmayacaktır. Allahü Teala dünyaya bir sineğin kanadı kadar kıymet verseydi kafirlere bir yudum su vermezdi denilir. O halde müminler için ahiret hayatı elbette hayırlı olandır. Toparlayacak olursak, Return to Silent Hill'in negatif yönleri, casting ve kötü oyunculuklar, James ve Mary'nin evli gösterilmemesi, James ve Mary'nin aslına sadık kalınarak evli gösterilmemesi ya da gösterilememesi, bu şekilde aradaki bağ da zayıf gösterilmiş veya zayıflatılmış, yönetmen zor durumda kalmıştır. Üçüncüsü küçük kızın küçük olmaması, yani Laura'nın kazık kadar bir insan olması. Tabii ki böyle olunca kalpte bir şey uyanmıyor, izleyenlerde o istenen merhamet duygusu geliştirilemiyor. Dördüncüsü yanan koridordaki visual effect ya da CGI'nin yapaylığının çok göze batması. Beşincisi film için yaklaşık 1 saat 40 dakikalık biçilmiş yetersiz süre. Altıncısı James'in arabayı göle sürdükten sonraki sahne ki Silent Hill'e gitmedikleri hayali tek son olabilirdi burada. Yani Mary ile karşılaşıp Silent Hill'in aksi istikamete gittikleri sahne tek son olabilirdi. Ve filmden bağımsız olarak bir negatiflik sinemada izleyecekler için gereksiz desibel yüksekliğinden ötürü filme odaklanmada problem yaşayabilirsiniz. Birçok sinemada sesi ne kadar yüksek verirsek o kadar iyi olur abi mantığıyla sesi basıyorlar, Dolby stereo ve gürültü patlamalarından filme konsantre olmakta zorlanıyorsunuz. Eğer bu tarz filmleri sinemada izlemeye kararlıysanız yanınıza kulaklık almakta fayda var. Gelelim filmin pozitif yönlerine. Birincisi filmin atmosferi ve ambiyansı. Burada yönetmeni ve sanat yönetmenini elbette tebrik etmek gerekir. İkincisi Silent Hill'in kabuk değişiminin birden fazla olması, yani meşhur sirenin birden fazla kez çalması ki bu ekstra masraf demek. Üçüncüsü zaman kısıtlı olacağı için senaryodaki Mary, Angela ve Laura karakterlerinin birleştirilmesi. Dördüncüsü yine zaman kısıtlı olacağı için Eddie karakterini derinlemesine inilip konunun dağılmasının önüne geçilmesi. Ancak aynı zamanda filmin başlarında kısa da olsa gösterilerek unutmadık mesajıyla serinin hayranlarının da gönlünün hoş edilmesi. Beşincisi Angela menşeli Mary'nin çocukluk hikayesinin ve oyundaki konseptin üzeri örtülmeyip cesaretli ama ölçülü bir şekilde arabeske de kaçmadan işlenmesi. Altıncısı oyun senaryosunun birebir kopyalanmayıp ancak senaryodan çok da uzaklaşmadan ustaca hamleler ve sürprizlerle yeniden yazılması ve kurgulanması. Ve son olarak en sondaki James'in Mary ile ilk kez karşılaştığı zaman Silent Hill'e değil ters istikamete gitmeleri sonu. Yani sadece negatif bir sonla bırakmayıp bir de pozitif bir final yapmaları. Ancak bu pozitif final tek son olabilirdi elbette. Bu yönetmenin kararı. Buna da saygı duyuyoruz. Rabbimiz kalbinde 250 gram dahi adalet hissi olan tüm insanlara hidayet nasip etsin. Cümle müminlere de kalan ömrünü iman üzere yaşayıp ölmek nasip etsin. Selam hidayete tabi olanların üzerine olsun.